Öncelikli olarak herkese merhaba. Ayrıca dünyayı gezmek, keşfetmek isteyen herkesin hedeflerine ulaşması dileğiyle videoma başlamak istiyorum. Bu bölümde Norveç'in zorlu dağ yollarını aşacağız. Turistik Lom kasabasını gezdikten sonra dünyaca meşhur Geiranger Fjord'da bir akşam yemeği molası vereceğiz. Mütakiben Alesund şehrini turlayıp akşam konaklayacağımız Molde'ye varmak üzere feribota bineceğiz. Yolculuk esnasındaki tecrübelerimizi de sizinle bu bölümde paylaşmış olacağız. Şimdi küçük bir hatırlatma ile videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Biz 8 Haziran 2023 tarihinde Ankara'dan Nordkapı hedefleyerek yola çıktık. Dönüşte Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden diğer bir ifadeyle Ankara'nın batısından gidip doğusundan gelmeyi hedeflemiştik. Yaklaşık 15.000 kilometrelik yolu şükürler olsun ki kazasız belasız tamamlayarak 28 Temmuz 2023 tarihinde Ankara'ya, evimize vardık. Bu gezide çok şey öğrendik, çok şeyi de paylaşıyoruz. Umarım gitmek isteyenlere, hayal kuranlara yardımcı olmasını dileriz. Şimdilik keyifli seyirler diliyorum. Bir önceki bölümde en son akşam yemeğini yedikten sonra videomuzu orada bitirmiştik. Şimdi akşam 6 gibi buradan ayrıldık. Hava biraz kapalı. Önümüzde zorlu bir yol var. Yine deniz seviyesinden zirveye tırmanacağız. Kışın planlama yaparsanız haritalar size bu rotayı tavsiye etmeyecektir. Burada da yaklaşık 1300 metrelere kadar tırmanıp tekrar başka bir fiyorda geçiş yapacağız. Norveç'te ilk defa karşılaştığımız bir durum. Zirveye yaklaştığımız esnada böyle bir bariyer sistemiyle ödeme yapmanız gerektiğini öğrendik. Özel mülkiyet de oluyor ama tam bilmediğimiz için 100 Norveç kronu ödeyerek yola devam ettik. Şimdi bu karlı ve keyifli yolu sizinle de paylaşalım. Zirveye geldiğimiz zaman küçük bir mola verdik. Hava gayet serin. Zaten yoldaki erimeyen insan boyu karları görünce buranın kışın kapalı olması gayet normal geliyor. Tepeye vardığımız zaman akaryakıtımızın azaldığını ve bu dağ yollarında risk almanın
iyi bir fikir olmadığını düşünerek en yakın akaryakıt istasyonuna doğru rotayı değiştirdik. Aslında bu yüksekliğe kadar çıkıp doğrudan Geiranger Fjord'a inmekti amacımız. Ancak yakıt sorunu nedeniyle 1300 metrelerden tekrar deniz seviyesine inip tekrar 1400 metrelere çıkmak zorunda kaldık. Benzin istasyonunun başka bir fiyortta olması nedeniyle zirveden sağa gitmemiz gerekirken sola dönüp tekrar deniz seviyesine indik. Yani indiğimiz yolu bir sonraki gün tekrar çıkmak zorunda kaldık. Bu da bizim yaptığımız bir küçük hata diyelim. Ama her zorlu yolun sonunda güzel bir manzara ile karşılaştığınız zaman tüm sorunlar geride kalıyor. Geceyi fiyort kenarında geçirdikten sonra indiğimiz yolu ertesi gün tekrar çıkmış olduk. 7 Temmuz Cuma günü ilk hedefimiz Alesund'a varmak. Havanın geç kararması nedeniyle zaman kalırsa Atlantik yoluna gitmek üzere yolumuza devam edeceğiz. Rotamız bu yönde. Fakat planlama yaparken kışın ayrı bir rota, yazın ayrı bir rota çizilebiliyor. Çünkü bazı yollar kapalı olduğu için biz mavi hareketli okla gösterilen yolu takip ettik. Burada en yukarıda Molda'ya ulaşmak için de 2 defa feribot kullanmak zorunda kaldık. Şimdi anlattıklarımızı da küçük bir animasyonla canlandıralım. Somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. Fjord kenarında trafiğin az olduğu bir yerde böyle bir manzarayla güne uyanmakta gayet keyifli oldu. I let somebody go. Kahvaltıdan sonra zirveye tırmanmaya başladık. Deniz seviyesinde hava biraz güzeldi ama yukarılara çıktıkça karlar ve sis bize eşlik etti. Tabi bu yollara da alıştık. Herhangi bir sorun yaşamadan yavaş yavaş ilerliyoruz. Somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. So I let somebody go. And I let somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. So I let somebody go. Ooh. I let somebody go. Ooh. Tırmandıkça yükseklikleri gösteren tabelalar var. En son 1397 metreyi gördük. Tabi sıfırdan 1400 metrelere çıkmak gerçekten karavanlar için de zor bir rota. Karavanımız sağ olsun bize hiç sorun çıkartmadan bu zorlu yolları aştı. Şimdi biraz hızlandırılmış olarak bu yolları sizinle de paylaşalım. With brightest heart, like the stars fall from the sky.
heavenly height, then the goal is wrong and line. Shining through the darkest storms, in your arms I'm always home. Your eyes for love is a rubber line, makes me rise in the perfectly. Norveç'teki izlenimlerimizden bir tanesi de buradaki tatlı su kaynakları. Sanki dünyanın arıtma tesisi buradaymış gibi her yerde doğal kaynak suları, şelaleler, nehirler ve birçok gölcük var. Sanki suları burada temizleyen ve tekrar doğaya dönüştüren bir ekosistem kurulmuş olduğunu tanıklık ediyoruz. Bu da doğa için gayet olumlu. Yani suyu direkt doldurup içebileceğiniz tarzdan ve en kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Biz Norveç'te ve Avrupa genelinde herhangi bir trafik cezası yemedik. Zaten kurallara uymaya gayret gösterdik. Norveç'te ilginç olan bir durum, bu dağ yollarında olmasa bile bazı noktalarda radarlar mevcut. Ama bu radarlar polis çalıların arasında el manuel olarak tuttuğu bir radar. Bunu 2-3 defa gördük. Ama zaten yavaş gittiğimiz için herhangi bir sıkıntı olmadı. Belki de oldu. Bize çıkışta, Schengen bölgesinden çıkışta intikal ettirecek zamanlar olmadı. Geiranger Fjord öncesinde yolumuzun üstünde gayet turistik bir nokta olduğunu gittiğimiz zaman anladığımız Lom kasabasına geldik. Burada güçlü bir debeye sahip bir nehrin etrafında kurulmuş gayet hoş turistik bir mekan, bir kasaba. Burada 1-2 saat geçirerek yolumuza devam ediyoruz. Bu kasabayı da size hafiften tanıtmak istedik. Yeterince yer olduğunu söyleyebilirim. Hatta büyük karavanlar için bile yeterli yer var. Karavancıların da uğrak yeri olduğunu gidince öğrendik. The darkest storms, in your arms I'm always home. Your eyes for love is a rubber line, makes me rise in the perfectly. Then rivers of love flow to my heart, flow to my heart. Köprünün altından yüksek debeye sahip bu nehir üzerinden zipline yapabilirsiniz.
onları yapanları görmek bile bizi heyecanlandırdı. Gerçekten çok yüksek bir sahip. From above, who told me how to love. Your eyes for love is a love line. Yer olması nedeniyle birçok dükkan var. Özellikle outdoor giyim kuşam malzemeleri gayet popüler. Aynı zamanda böyle fırınlarda da sıcak kruvasan tarzı güzel atıştırmalıklar bulunuyor. Şimdi Lom kasabası deniz seviyesinde olmadığı için irtifamızı koruyarak Geiringer'e doğru yola devam ediyoruz. For it will be more and more. Like the stars fall from the sky, I grow embraced by heavenly height, and the glorious warm and light, shining through the darkest storms. In your arms I'm always home. Your eyes for love is a love line. Rising perfectly, the rivers of love flow to my heart, flow to my heart. You're the angel from above who told me how to love. I've love for you before, it will be more and more. And now my life is no longer dark, I love you with all my heart. Şimdi alçalmaya başlıyoruz. Haritaya bakınca bu bölgede buzulların olduğunu görebiliyoruz. Biz buzulların etrafından dolaşarak fiyortlarda Geiringer Fjord'a ulaşacağız. Burası gerçekten çok hızlı çektiğim için biraz böyle bindirmeli olacak. Ama size bir fikir vereceğini ümit ediyorum. Your eyes for love is a love line. Bizim karavan Mercedes Sprinter 3.8 istihap haddi, yani 3500 kilodan yüksek. Dolayısıyla aracımız da ağır olduğu için küçük vitesle iniyoruz. Yani frenleri mümkün olduğu kadar az kullanmaya çalıştık. Bu da bir ileri sürüş tekniği olarak. Normal otomobillerde o pek sıkıntı yaratmaz ama büyük araçlarda, yani ağır araçlarda, ağır tonajlı araçlarda buna dikkat etmek gerekir.
fall from the sky. I grow embraced by heavenly height, and the glorious world and light. Geldiğimiz nokta Flydals Juvet manzara terası. Geiringer Fjord'a, daha doğrusu limanına 4 kilometrelik bir mesafemiz var. Burada 2 tane farklı teras mevcut. Glass, Norveççe vade anlamına geliyormuş. Juvet ise geçit. Burası gerçekten eşsiz. Norveç'teki en güzel manzaralarımızdan bir tanesi. Aşağıdaki manzara terasında bir de kraliçe koltuğu var. Turizme destek amaçlı 2003 yılında Kraliçe Sonja tarafından açılmış. Oturup kendinizi birkaç dakikalığına kral ya da kraliçe ilan edebilirsiniz. Teras arasında bir de tuvalet olduğunu söylemekte fayda var. Sarıyla gösterdiğimiz yol bizi bekliyor. Yine tırmanacağız. Bu teras noktasından Geiringer Fjord deniz seviyesine inerken hemen sol tarafta bir merkez var. O merkezin yanında karavanlar için de uygun otopark mevcut. Hem de ücretsiz idi. Ayrıca tuvalet imkanı da var. Burada akşam yemeği molası verdikten sonra şelale ve nehrin kenarından yürüyerek aşağıya doğru inebiliyorsunuz. Biz yolun tamamını gitmesek de büyük bir bölümünü şelale ve nehre eşlik ederek ilerledik. Şelale yanından geçerken insanı biraz ürkütüyor. Zaten uyarıları da tehlike olduğu belirtilmiş. Yani düştüğünüz takdirde yaşama şansınız herhalde 0. Bölgede hiking yapılacak birçok rota var. Bunları 4 kategoriye ayırmışlar. Zorluk derecesi açısından. Expert en tepelere çıkıyor. Zamanı olanlar için gerçekten burada 2-3 gün geçirmek ya da Norveç'in genelinde bu tür aktiviteleri yapmak çok keyifli olacaktır. Ancak bizim bir hedefimiz var. Hedefimiz Nordkapp'a varmak. Dolayısıyla burada molayı verdikten sonra yolumuza devam ettik. Şimdi sizinle birlikte de bu şelale rotasını tekrar gezelim.
Kruvazör gemileri akşamla birlikte yeni limanlara, yeni fiyortlara seyirlerine başlıyorlar. Artık gemiler gibi bizim de demir alma zamanımız geldi. Bu fiyorttan ayrılarak Alesund'a gideceğiz. Şu karşıda gördüğünüz bulutlu tarafta, sağ tarafa tırmanarak o bulutların arasından başka bir fiyorta vuracağız. Bu arada bir feribot yolculuğu da yapacağız. Hedefimiz Alesund. Alesund şehrini karavanla şöyle biraz dolaştık. Her ne kadar hava kararmasa da insanlar evlerine gitmiş ve şehir biraz boş ve sessiz gibiydi. Dolayısıyla belki kalınıp yukarıdan tepelerden Alesund'u seyretmek, oralarda doğa yürüyüşü yapmak birçok insan için keyifli olabilir. Fakat biz Alesund'da çok vakit geçirmeden şehri şöyle bir karavanla turladık. Bize yetti. Let somebody go. Yeah. Let somebody go. And I let somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. 'Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor, and she said it's now or never. So I let somebody go. Ooh. Atlantik rotası diye adlandırılan bölgeye gitmek için Molde'ye geçip oradan devam etmemiz gerekiyor. Bunun için de bir feribot yolculuğu daha yaptık. Sonraki bölümde Atlantik yolu, Arctic Circle ve Norveç'in kuzey bölgesine giriş yapacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.